1900 yılının o soğuk kışı, Berlin Üniversitesi'nin ağır taş koridorları, öğrenciler saygıyla kenara çekiliyor. Biri aceleyle bir soru soruyor. Max Planck o her zamanki nezaketiyle sesi titremeden kelimeleri özenle seçerek cevap veriyor. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda. O Prusya disipliniyle yetişmiş klasik fiziğin kusursuzluğuna sonuna kadar inanan saygın bir profesör. Ama zihninin içi kusursuz bir kaos. Yıllardır masasında aynı problem, kağıtlarında aynı denklemler var ve her seferinde aynı imkansız, aynı korkunç sonuç. Gece yarısı eve dönüp çalışma masasına oturuyor. Başının hemen üzerinde sarı bir ışık yanıyor. Thomas Edison'ın dünyayı değiştiren icadı. Henüz 20 yaşında bile değil. O ampul loş odayı aydınlatıyor ve Planck saatlerdir gözlerini kırpmadan o sarı ışığa bakarak tam olarak neye baktığını anlamaya çalışıyor. Fiziğin kanunları açıktı. Karşısında duran bu denklemlere göre ısınan her madde, her an sonsuz miktarda enerji yaymalıydı. Mor ötesi, X ışını, gama hepsi durmaksızın akmalıydı. Eğer inandığı, ömrünü adadığı o fizik doğruysa şu an oturduğu ahşap sandalye onu yakıyor olmalıydı. Duvarlar alev alev yanmalıydı. Bu oda, bu şehir, tüm evren var olduğu ilk saniyede kör edici bir ışıkla küle dönmüş olmalıydı. Ama Planck başını kaldırıp penceresinden dışarı bakıyor. Berlin hala orada. Sokak lambaları sakin sakin yanıyor ve kar yağıyor. Evren yok olmuyor. O an hayatının en zor sorusuyla yüzleşiyor. Ya inandığım her şey yanlışsa? Tekrar masaya eğiliyor, kalemi eline alıyor ve o tuhaf denklemi yazıyor. Işığın sürekli dalgalar halinde değil, kesik kesik küçük paketçikler halinde yayıldığını varsayan o denklemi. Daha sonra bu anı anlatırken yaptığı şeye bir fizik keşfi demeyecekti. Kendi kelimeleriyle sırf matematiği kurtarmak için yapılmış çaresiz bir eylemdi. İnandığı bilime ihanet ettiğini düşünüyordu. Ama o gece Berlin'de yağan kar tarihin en büyük, en sessiz devriminin üzerine yağıyordu. Kuantum çağı bir adamın çaresizliğinden doğuyordu. O ampulün etrafa saçtığı sarı ışık, masadaki ahşap kalem, Planck'ın kendi bedeninden yayılan ısı, aslında etrafındaki her madde evrene durmaksızın bir ışık yayıyordu. Ve fizikçiler bu gizemli yayılıma tek bir isim verecekti: siyah cisim ışıması. Isı ve ışık birbirinden ayrılmaz. Maddeler ısı taşıyorsa ışık da yayıyordur. Her zaman istisnasız, yani evrendeki her madde kendi çapında sönük bir yıldızdır. Kusursuz bir ışık kaynağı. Şu an etrafınıza bir bakın. Masanız, kaleminiz, duvarlar, dışarıdaki ağaçlar ve bizzat sizin bedeniniz. Her biri sönmek bilmeyen birer ampul gibi etrafa durmaksızın ışık saçıyor. Peki o zifiri karanlık odada etrafa durmaksızın ışık saçan bedeninizi, masanızı, duvarınızı neden göremiyorsunuz? Akla ilk gelen cevap şu olabilir: çünkü onlar görünür ışık yaymıyor. Kulağa mantıklı geliyor ama yanlış. Gerçek sandığınızdan daha da tuhaf. Oda sıcaklığındaki bir cisim aslında görünür bölgeden de ışık yayıyor. Kırmızı, yeşil, mavi ama sayısı az. O kadar az ki madde soğukken yaydığı foton sayısı parmaklarınızın sayısını bile geçmiyor. Işık var ama bir fısıltıdan da sessiz. Burada küçük bir durup bir kavramı netleştirmemiz lazım. Siyah cisim nedir? Siyah cisim üzerine düşen ışığın tamamını yutan, yani soğuran, hiçbirini geri yansıtmayan idealize edilmiş bir cisimdir. Hiçbir ışık kaynağını geri yansıtmadığı için oda sıcaklığında gözünüze siyah cisim siyah gözükür. İsmi de buradan geliyor. Fakat işin tuhaf yanı şu: bu cisim ısıtıldığında, yani bir sıcaklığı var olduğunda sadece kendi sıcaklığından dolayı etrafa ışık yaymaya başlar. Ne renk olduğu, neyden yapıldığı, demir mi tahta mı olduğu hiç önemli değildir. Yaydığı ışığın rengi ve şiddeti sadece ve sadece sıcaklığına bağlıdır. İşte bu yüzden fizikçiler için siyah cisim kusursuz bir laboratuvardır. Çünkü dışarıdan gelen hiçbir ışık onu etkilemez. Onların hepsini soğurur. Yaydığı her foton kendi içinden, kendisinden dışarıya salınır. Isısından gelir onun. Gerçek hayatta tam anlamıyla kusursuz bir siyah cisim yoktur. Ama güneş, bir yıldız, içi oyulmuş bir fırın, hatta karanlık odada ısınan bir demir parçası, hepsi bu ideal siyah cisme yaklaşır. Şimdi o karanlık odanın ortasına siyah bir demir parçası koyduğunuzu düşünün. Odayı aydınlatır mı? Hayır. Peki bu demirin sıcaklığını artırmaya başlasak ne olur? Önce görsel olarak hiçbir şey değişmez. Ama elinizi demire yaklaştırdığınızda bir sıcaklık hissedersiniz.
Gözünüz hala karanlıkta kalır ama teniniz o görünmez kızılötesi ışımayı algılamaya başlar. Isı var ama ışık yok gibidir. Sıcaklık artmaya devam ederse ta ki demir kızarmaya başlayana kadar önce soluk loş bir kırmızı, sıcaklık biraz daha yükselirse kırmızı turuncuya döner, daha da ısıtırsanız sarı olur. Sıcaklık yükseldikçe yayılan ışığın rengi değişmeye devam eder ve en son beyaz hale de gelebilir. Yani olay şudur, maddelerin yaydığı o cılız ışık sıcaklık arttıkça görünür hale gelmeye başlar. Çünkü sıcaklık yükseldikçe sadece ışığın rengi değişmekte kalmaz, aynı zamanda yayılan ışığın toplam miktarı da muazzam bir şekilde artar. O karanlıkta fısıldayan demir parçası ısıtıldıkça odayı aydınlatan güçlü bir kaynağa dönüşür. Max Planck masasındaki kağıtlara baktığında tam olarak bu basit fiziksel gerçeğin matematiğini kurmaya çalışıyordu. Sıcaklık, renk ve ışık miktarı arasındaki o kusursuz ilişkiyi arıyordu. Fakat klasik fiziğin formülleri tam bu noktada çığırından çıkıyordu. Aslında her şey çok masum bir soruyla başladı. Isınan bu demir parçasının yaydığı ışığın formülünü yazabilir miyiz? İngiliz fizikçiler Lord Rayleigh ve James Jeans bu soruyu yanıtlayabilmek için kağıdı kalemi ellerine aldılar. Mantıkları o dönemin sarsılmaz klasik fizik kurallarına dayanıyordu. Kural şuydu: ışık yayan bir cisim sahip olduğu enerjiyi her renge, her dalga boyuna adil bir şekilde dağıtmak zorundaydı. Hesaplamalar düşük frekanslı, yani dalga boyu büyük olan kırmızı ve kızılötesi ışıklar için harika çalışıyordu. Denklem demirin o loş kırmızı parıltısını kusursuzca tahmin ediyordu. Ama kalem kağıt üzerinde ilerleyip spektrumun görünmez tarafına, frekansı çok yüksek, dalga boyu çok kısa olan mor ötesi bölgeye geldiğinde tarihin en büyük matematiksel hatasıyla yüzleştiler. Klasik fiziğe göre dalga boyu kısaldıkça maddelerin üretebileceği dalgaların sayısı sınırsızca artıyordu ve kural gereği madde sahip olduğu bu enerjiyi sayısız dalgaya paylaştırmak zorundaydı. Bu yüzden grafikteki ışık şiddeti küçük dalga boyları için sonsuza kadar artmaktaydı. Işığın frekansı arttıkça yayılan enerjinin miktarı da kesintisiz bir şekilde artıyor ve matematiksel olarak sonsuza gidiyordu. İşin en sarsıcı yanı şuydu: formüldeki bu hata güneşte veya binlerce derecelik fırının ortasında olan bir şey değildi. Bu denklem herhangi bir sıcaklık için geçerliydi. Rayleigh ve Jeans'in o kusursuz matematiği gerçek dünyadaki karşılığı kan dondurucuydu. Bu formüle göre bırakın ateşteki demiri, o zifiri karanlık odada duran, elinizi bile yakmayan soğuk demir parçası bile anında sonsuz miktarda mor ötesi radyasyon yaymalıydı. Eğer inandıkları fizik doğruysa şu an masamızda duran bir bardak su veya kendi bedeniniz bile her saniye görünmez miktarda ölüm ışını yaymalıydı. Tüm şehir kör edici bir radyasyon parlamasıyla anında küle çevrilmeliydi. Evren var olduğu ilk saniyede yok olmalıydı. Ama öyle olmuyordu. Madde ister buz gibi soğuk olsun, ister ateşte kor haline gelsin, o beklenen felaket asla gerçekleşmiyor. Görünmez mor ötesi bölgedeki o sonsuz enerji hiçbir zaman ortaya çıkmıyordu. Gerçek dünyada ışığın enerjisi belli bir frekanstan sonra sonsuza gitmek yerine yavaşça sönümlenip sıfıra iniyordu. Matematiğin çaresiz kaldığı ve 200 yıllık teorinin gerçekle bağını tamamen kopardığı bu an fizik tarihine kazındı. Fizikçiler bu hataya mor ötesi felaket adını verdiler. Fizik dünyası bu derin çıkmazın içindeyken çözüm hiç beklenmedik bir yerden geldi. Sadece denklemleri düzeltmeye çalışan muhafazakar bir Alman fizikçiden Max Planck. Planck'ın amacı fizikte bir devrim yapmak değildi. Sadece kağıt üzerinde bu ölümcül hatayı gidermek istiyordu. Ancak mor ötesi felaketi durdurmak için klasik fiziğin sarsılmaz inançlarından birini yıkmak zorunda kalacaktı: enerjinin sürekli olduğu fikrini. O güne kadar klasik fizik enerjinin sürekli olduğunu kabul ediyordu. Bu ne demek? Şöyle anlatayım. Örneğin bir arabanın hızından dolayı sahip olduğu kinetik enerji 20 jülden 80 jüle çıksın. Şimdi şunu düşünün. Bu arabanın enerjisini 20'den 80'e artırırken arabanın enerjisi aradaki değerleri, basamakları atlayarak mı çıkar? Yoksa aradaki sonsuz tane değeri tek tek alarak mı çıkar? Yani arabanın enerjisi arada bir artış nedeniyle 53,8591 gibi küsürlü bir sayı değerini alabilir mi? Tabii ki alır. Araç hızlanırken o aradaki sonsuz tane değeri de mecburen alarak artar. Hiçbir boşluk, hiçbir
hiçbir sıçrama yapmaz. İşte biz buna fizikte süreklilik diyoruz. Klasik fiziğe göre enerji süreklidir ve doğal olarak ışığın enerjisi de tıpkı bu arabanın enerjisi gibi sürekli olmalıydı. İstenilen her miktarda üretip aktarabilmeliydi. Ancak Planck denklemleri laboratuvardaki gerçek ölçümlerle uydurabilmek için radikal bir varsayımda bulundu. Maddenin enerjiyi bu araba örneğindeki gibi sürekli bir akış halinde değil, yalnızca belirli büyüklükteki bölünemez paketler halinde yayıp soğurabileceğini öne sürdü. Enerjinin bu en küçük bölünemez birimlerine kuanta adını verdi. Peki bu durum o sonsuzluk problemini, mor ötesi felaketi nasıl çözdü? İşin sırrı bu enerji paketinin büyüklüğündeydi. Planck'ın kurduğu denkleme göre bir enerji paketinin büyüklüğü yayılacak ışığın frekansıyla doğru orantılıydı. Yani E eşittir H çarpı F. Işığın frekansı ne kadar yüksekse o dalgayı üretebilmek için gereken enerji paketi de o kadar büyük olmak zorundaydı. İşte felaketi durduran fiziksel mekanizma da tam olarak buydu. Düşük frekanslı kırmızı ve kızılötesi ışıklar için gereken enerji paketleri çok küçüktü. Maddenin sahip olduğu normal termal enerji bu küçük paketleri bolca üretebiliyordu. Buna yetiyordu. Bu yüzden madde düşük frekanslarda rahatça ışıma yapabiliyordu. Fakat spektrumun diğer ucuna mor ötesi bölgeye geçildiğinde işler değişiyor. Frekans çok yüksek olduğu için tek bir mor ötesi dalgayı üretebilmek için gereken asgari enerji paketi devasa boyutlara ulaşıyordu. Ancak maddenin sahip olduğu termal enerji sınırlıydı. Madde kendi içindeki ısıyla bu kadar büyük bir enerji paketini tek seferde oluşturamıyordu. Klasik fiziğin dediği gibi sonsuz sayıda mor ötesi dalga üretmek bir yana, madde çoğu zaman tek bir mor ötesi paketçiyi bile üretecek enerjiyi bulamıyordu. Böylece dalga boyu küçüldükçe ışığın şiddeti sonsuza gitmek yerine enerji yetersizliğinden dolayı hızla düşmeye başladı. Ve sıfıra yaklaştı. Grafik tam da laboratuvarda ölçüldüğü gibi gerçeklik sınırlarına geri döndü. Neden ısınan bir demir parçası önce mavi olmaz da kırmızı olur? Ya da neden yıldızların rengine bakarak onların ne kadar sıcak olduğunu anlayabiliyoruz? Bu soruyu cevaplayabilmek için şu temel kuralı netleştirmemiz gerekiyor. Maddelerin sıcaklıkları ne olursa olsun aslında her dalga boyundan her zaman ışıma yaparlar. Ancak bu ışımanın dağılımı eşit değildir. Her sıcaklık değerinde maddenin en yüksek miktarda yaydığı yani ışıma şiddetinin zirve yaptığı tek bir dalga boyu vardır. Demirin sıcaklığını artırdığımızda o ışıma grafiğinde muazzam bir hareketlilik başlar. Sıcaklık arttıkça yayılan ışımanın şiddeti istisnasız her dalga boyunda artar. O maksimum olan ışığın miktarı da artar. Ancak kritik olay şu, bu zirvenin yataydaki hareketidir. Sıcaklık yükseldikçe o maksimum miktarda yayılan ışığın dalga boyu kısalır. Yani zirve noktası grafikte sola doğru kayar. Burada çok kritik bir yanılgıya düşmemek gerekir. Demir ilk kızarmaya başladığında odayı loş bir kırmızı ile aydınlattığında yaydığı ışığın o zirve noktası kırmızı renkte falan değildir. Zirve hala o karanlık kısımda kalan göremediğimiz kızılötesi bölgededir. Peki zirve kırmızı da değilse biz neden demiri kırmızı görüyoruz? Çünkü sıcaklık arttıkça grafik büyüyüp sola doğru kayarken o devasa kızılötesi dağının sol yamacı gözümüzün görebildiği görünür ışık sınırından içeri giriyor. O daracık pencereden bize ulaşabilen ilk ve o an içeri baskın renk kırmızı olduğu için demiri kırmızı görürüz. Isıtmaya devam ederseniz zirve sola doğru kaymaya devam eder. Görünür bölgede artık sadece kırmızı değil, turuncu, sarı, yeşil, mavi de çok güçlü bir şekilde gözümüze hücum eder. Gözümüz tüm bu renkleri muazzam birleşimiyle algıladığında akkor beyaz görünmeye başlar. İşte William Wien adındaki fizikçinin bulduğu kayma yasası sıcaklık ile bu zirvenin hareketi arasındaki o kusursuz matematiktir. Formül çok net. Lambda max çarpı t bir sabite eşit. Buradaki lambda max yaydığı en şiddetli ışığın dalga boyu. T ise Kelvin cinsinden mutlak sıcaklık değeri. Arasındaki ilişki kusursuz bir ters orantıdır. Sıcaklık artarsa o maksimum ışımanın dalga boyu kısalır.
O grafik yükselirken aslında ne kadar büyüyor? İşte bu sorunun cevabı fiziğin en çarpıcı yasalarından birinde Stefan Boltzmann yasasında gizli. Bu yasa sıcaklığı artan bir cismin yaydığı toplam enerjinin nasıl çığırından çıktığını anlatıyor. Kural şudur: bir siyah cismin saniyede yaydığı toplam enerji, yani grafiğin altındaki o devasa alan, mutlak sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle doğru orantılıdır. Formül bunu tek satırda özetler: E eşittir sigma çarpı T üzeri 4. Buradaki E birim yüzeyden yayılan güç. Sigma Stefan Boltzmann sabiti, T ise Kelvin cinsinden mutlak sıcaklıktır. Bunun gerçek dünyadaki anlamı korkunçtur. O karanlık odadaki demirin mutlak sıcaklığını sadece 2 katına çıkarsanız etrafa yaydığı toplam enerji 2 katına çıkmaz, 4 katına da çıkmaz. Tam olarak 2 üzeri 4, yani 16 katına çıkar. Eğer sıcaklığı 3 katına çıkarırsanız etrafa yayılan o enerji ve parlaklık tam olarak 81 katına fırlar. İşte güneş yüzeyinin bu kadar parlak olmasının ve ısınan bir filamanın aniden odayı aydınlatabilmesinin sınırı o dördüncü kuvvetteki muazzam katlama gücüdür. Sıcaklık arttıkça grafiğin altında kalan o alan devasa bir dağa dönüşür. İşin asıl mucizevi kısmı Planck'ın bu felaketi durdururken keşfettiği o evrensel koddur. Hesaplamaları onu inanılmaz derecede küçük bir sabit sayıya dönüştürmüştür. 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34. Bugün biz fiziğin kaderini değiştiren bu gizemli sayıya Planck sabiti diyoruz. Bu sayıyla birlikte kuantum çağı artık resmen başlamıştı. Fakat Planck'ın kafasında hala büyük bir yanılgı vardı. O inançlı bir klasik fizikçiydi. Yaptığı bu paketleme işleminin sadece maddenin ışığı yayarken veya yutarken gösterdiği geçici bir davranış olduğunu düşünüyordu. Planck'a göre ışık kesik kesik üretiliyordu ama bir kez fırından dışarıya çıktıktan sonra uzayın boşluğunda klasik kesintisiz bir dalga olarak yayılmaya devam ediyordu. Işığın gerçekte ne olduğu evrenin en karanlık sırlarından biri olarak devam ediyordu. Bu sırrı çözmek için 5 yıl daha beklememiz gerekecekti. 1905 yılında İsviçre'de bir patent ofisinde oturan 26 yaşındaki Albert Einstein, Planck'ın bulduğu o küçük H harfini alacak ve tarihin gördüğü en cesur iddiayı ortaya atacaktı. Işık uzayda yayılan kesintisiz bir dalga değildir. Işık mermiler gibi uzayda yağan saf enerji paketcikleridir. Einstein'a göre ışık uzayda sessizce yayılan kesintisiz bir dalga değildi. Bir ışık kaynağından fırlayan şey sayısız, bölünemez, birbirinden bağımsız enerji paketleriydi. Mermiler gibi. Einstein bunlara ışık kuantumu adını verdi. Sonraki nesiller daha kısa bir isim koydu: foton. Peki bu foton tam olarak nedir? Kütlesi yok ama evrende enerji taşıyan en hızlı şey. Var olduğu ilk anda hiçbir ivmelenme yaşamadan, hiçbir güç onu itmeden doğrudan saniyede 300.000 kilometre hıza sahip. Hiç yavaşlamaz, hiç durmaz, çünkü durmak onun için var olmamak demektir. Kütlesi olmayan bir şey de hareketsiz kalamıyor. Ve işte tam burada klasik fizik çaresiz kalır. Kütlesi olmayan şeyin nasıl enerji taşır ve nasıl bir çarpma yaratır, nasıl bir momentuma sahip olabilir? Newton'un mekaniğine göre momentum kütleyle hızın çarpımıydı. Kütlesi sıfır olan bir şeyin momentumu da sıfır olmalıydı. Ama foton öyle demiyordu. Fotonun enerjisi ve momentumu da vardı. Bu değerleri kütlesine ya da hızına bağlı değildi, doğrudan frekansına bağlıydı. Frekansı ne kadar fazlaysa fotonun da enerjisi ve momentumu da o kadar büyüktü. Uzayda adeta hayalet gibidirler. Elektriksel olarak nötrdürler. Bu yüzden elektrik alan veya manyetik alandan sapmazlar. Eğer bir maddeye çarparlarsa ve enerjilerini o maddeye verirlerse yok olurlar. Bu başka parçacıklar için böyle değildir. Bir elektron enerjisini kaybedebilir ama varlığını devam ettirir. Fotonda ise birazcık işler farklı yürüyor. Saf enerji paketlerinden oluştuğu için enerjisini bir maddeye aktarırlarsa tamamen yok oluyorlar. Peki uzayda hiçbir dış kuvvete boyun eğmeyen, sarsılmaz kurallarla ilerleyen bu enerji paketlerinin sadece bir tanesinin taşıdığı enerjiyi nasıl hesaplayacağız? Cevap Planck'ın bize miras bıraktığı o kusursuz denklemde saklı aslında. E eşittir H çarpı F.
Yani tek bir fotonun enerjisi evrensel Planck sabiti ile o ışığın frekansının çarpımına eşittir. Dalgaların lambda eşittir V bölü F formülünü hatırlarsınız. Bu formülü foton için yazdığınızda hız yerine ışık hızını yani C'yi yazabilirsiniz. Çünkü foton ışık hızıyla ilerliyor. Ve formülümüz lambda eşittir C bölü F olur. Buradaki frekansı yalnız bırakırsanız yani F'yi, F eşittir C bölü lambda olur. Bunu da fotonun enerji formülünde E eşittir H çarpı F'de yerine yazarsanız formülünüz Hc bölü lambda olur. Buradaki H Planck sabitidir. Değeri 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34'tür. C ise ışık hızıdır. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Bu değerleri gerekirse sınavda size verecek. Hatta burada H ile C'nin çarpımını direkt verecek. H çarpı C 12.400 elektron volt çarpı angstromdur. Buradaki EV elektron volt. Elektron volt bir elektronun 1 volt altında kazandığı enerjiyi temsil eder. Yani bir enerji birimidir. Böyle küçük parçacıkların enerjisini hesaplamak için kullandığımız bir birimdir. Angstrom ise bir uzunluk birimidir. Değeri 10 üzeri eksi 10 metredir. Bunları da gerekirse size sorularda verecekler zaten. Şimdi ışık kaynağına geçelim. Bir ışık kaynağının gücü P kadar ise bunun T sürede açığa çıkarttığı ışık enerjisi güç çarpı zamandan P çarpı T ile bulunur. Bu yaydığı ışığın toplam enerjisini yani P çarpı T'yi siz fotonun enerjisine bölerseniz H çarpı F'e ya da Hc bölü lambdaya bölerseniz o kaynağın T sürede yaydığı ışık sayısını bulursunuz. Bunu denklemi yazdığınızda görürsünüz. Eğer bir kaynaktan yayılan ışığın frekansını artırırsanız yayılan foton sayısı azalır. Çünkü tek bir fotonun enerjisi artacağı için foton sayısı azalır. Aynı şekilde dalga boyunu artırırsanız tek bir fotonun enerjisi azalacağı için yayılan foton sayısı artar yorumunu yaparsınız. Ya da bu soruyu size frekans artırmak ya da dalga boyunu azaltmak yerine ışığı kırmızıdan maviye doğru kaydırırsanız kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor sıralamasında aşağıya doğru kaydıkça frekans artar, dalga boyu azalır. Bu yüzden kırmızı yerine mavi renkli bir ışık kullanılırsa bir ışık kaynağında gücü sabit olan bir ışık kaynağında onun yaydığı ışığın sayısı yani foton sayısı azalmış olur. Einstein fotonun ne olduğunu söylemişti. Ama bu fikrin tohumunu eken o gece masasında tek başına oturan Planck'tı. Ve o tohumu hesaplamıştı. Planck o gece masada tam olarak bunu hesaplamıştı. O küçük enerji paketlerini, o bölünemez kuantaları, sayılar artık tutuyordu. Mor ötesi felaket durmuştu. Ama Planck rahat değildi. Çünkü Planck kendi bulduğu şeye inanmıyordu. Yıllarca klasik fiziğin içinde yetişmişti. Newton'un, Maxwell'in o kusursuz denklemlerine ömrünü adamıştı. Ve şimdi kendi elleriyle bir o binanın temelini oymuştu. Bu kabul edilemezdi, olmamalıydı. Planck'a göre kuantalar gerçek değildi. Sadece hesap numarasıydı. Matematiği kurtarmak için icat edilmiş geçici bir yalandı. Eninde sonunda birisi gelecek, gerçek açıklamayı bulacaktı. Ve bu tuhaf paketçikler tarihin çöp sepetine atılacaktı. Yıllarca bunu savundu. Yıllarca kendi formülünün altından çıkmaya çalıştı. Klasik fiziği kurtarmak için her yolu denedi, olmadı. Ve işte tam o sırada 1905 yılında İsviçre'nin küçük patent ofisinde oturan 26 yaşındaki o memur Planck'ın geçici yalanını aldı ve fiziğin yüzüne fırlattı. Adı Albert Einstein'dı ve şunu söyledi. Bu bir hile değil. Işık gerçekten böyle. Uzayda yayılan kesintisiz bir dalga değil. Mermiler gibi fırlayan saf enerji paketleri. Einstein buna ışık kuantumu dedi. Sonraki nesiller foton diyecekti. Planck'ın reddettiği şey fiziğin yeni temelini atıyordu. Ardından Niels Bohr geldi. Atom modellerini kuantum üzerine inşa etti. Werner Heisenberg geldi. Belirsizlik ilkesini ortaya attı. Erwin Schrödinger geldi. Dalga denklemleriyle evreni yeniden yazdı. Planck'ın o gece masada çizdiği küçük formül bir çığ gibi büyüdü. Transistörler, lazerler, MRI cihazları, güneş panelleri, modern bilgisayarlar hepsi o çaresiz gecenin mirasıydı. Ama Planck bunu görmek istemedi, görmekte zorlandı. Çünkü o hala eski dünyaya ait bir adamdı. 1918 yılında Nobel ödülünü aldığında sahneye çıktı ve şunu söyledi. Yeni bir bilimsel gerçek rakiplerini ikna ederken zafer kazanmaz. Onlar zamanla ölür ve yeni yetişen nesil o gerçeği zaten bilir. Kendi hakkında konuşuyordu. O sahneye çıkan adam
Farkında olmadan tarihin en büyük devrimini başlatan adamdı. Ama o devrimin içinde hep bir yabancı kaldı. Kendi icadına inanmayan adam, kendi açtığı kapıdan giremeyen adam. Kar hala yağıyordu. Berlin hala ayaktaydı. Ve evren o gece Planck'ın masasında doğan o küçük fikirle artık hiç eskisi gibi olmayacaktı. Eğer bu tarz anlatımda fiziği keşfetmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer bu video kafanızda gerçekten bir şeyleri değiştirdiyse bir beğeniyle bunu gösterebilirsiniz. Peki Planck gerçekten evrenin sırrını mı çözdü yoksa sadece matematiği kurtaran geçici bir yol mu buldu? Yorumlara yazın. Hepsini okuyorum, hepsini cevaplıyorum. Allah'a emanet olun.